Rabbim nasip ederse bu akşam size 2 ayet okuyacağım. Fatır suresi 34 ve 35. Biliyorsunuz daha evvelki sohbetlerimde cehenneme gelen insanın ilk sözlerini size ders yapmıştık. Bunun tefsirini yapmıştık. Bu akşam hangi ders? Daha çok keyifle dinleyeceğiniz bir ders. Cennete giren insanın ilk sözleri. Rabbim nasip etsin, biz de bunlardan olalım. İnşallah, inşallah. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Bu akşam bu 2 ayet-i kerimeyi konuşacağız. Cennete girersek ilk kuracağımız cümleler ne olacakmış? Allahü Teala gelecekten haber verdiği ayetlerdendir. Bu cümlelerin ne olacağını bize söylüyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذ۪ي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا ف۪يهَا نَصَبٌ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Şüphesiz yüce olan Allah'ımız doğru söyledi. Allah'ımız buyurdu. Ve kalu, derler ki, onlar derler ki, cennete giren insanlar derler ki, Elhamdülillahillezî, o zata, o Allah'a hamdolsun. O Allah'a hamdolsun. Bak, cennete girdiği anda biliyorsunuz bazı fitne durumları aşacağız. Cennete girinceye kadar 3-4 tane durağımız var. Bunlar çok sıkıntılı duraklar. Son fitneler bunlar. En son fitnelerden bir tanesi ne? Son nefes. Son nefeste şehadeti getiremezsen, dünyanın en çok para saçan adamı olsan bile, dünyanın en çok fakir fukaraya bakan adamı olsan bile cennete giremiyorsun. Son nefeste muhakkak şehadet getirmen lazım ki bütün amellerin Allah Teala katında bir değer kazanmış olsun. Yoksa çöp, yoksa boş. Son nefesi açtın, şehadet getirdin, sonra kabir sorgusu var. İkinci fitne. Kabir durağı var. Kıyamet gelinceye kadar bu kabirde kalacağız. Sultanı da oraya giriyor, çöpçüsü de oraya giriyor, fakir fukarası da oraya giriyor. Hastası da giriyor, sağlıklısı da giriyor. Hepsi oraya girecek. Burada bazı sualler var. İmanın var mı? 1, 2, namazın var mı? Namaz yok. Ayvayı yedin. Orada topuzlarla gelip güzel bir ifadeni alırlar senin. Gel bakalım İsmail Efendi. Gençliğin vardı, güzelliğin vardı. Allah sana bir sürü nimet verdi. İbadetlerini yapmadın, kaçtın. Şimdi kıyamete kadar sana bazı şeyleri hatırlatma vakti. Derler, o münker nekir diye hitap eden hadislerde o 2 melek topuzlarıyla ver Allah'ım ver, bir ona bir ona demeye başlar. Bu olmasın diye sen daha buradayken, sağlığın yerindeyken bu namazı kılacaksın kardeşim. İkinci fitne, son nefes, sonra kabir. Ondan sonra bitmedi, daha mahşer var. 3. fitne. Bir gün, uzunluğu 50.000 yıl olan bir gün, bu mahşer gününde de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Eğer arşın gölgesinde gölgelenen 7 sınıftan birisinden değilsek. O meşhur hadis-i şerifte 7 kişi arşın gölgesi altında gölgelenecek. Güneşin 1 mızrak boyu yaklaştığı o mahşer gününde diye Muhammed Aleyhisselam bize anlatıyor. 7 kişiden bir kişi kim? O 7 özel insandan bir tanesi kim? Sadece Allah rızası için Allah yolunda dostluk yapan 2 adam. Hiçbir menfaati yok birbirlerinden ama Allah yolunda birbirlerine dostluk yapıyorlar. Beraber sohbete gidip ilim öğreniyorlar. Sonra geliyorlar. Buna Allah yolundaki kardeşlik yani dervişlik denir. Bu adamlar arşın gölgesi altında gölgelenecekler. Cennet nimetleriyle nimetlendirilecekler tahtlar üzerinde. Hadis-i şerif böyle detay verir. 3. fitne bu. 4. fitne ne? Mizan, terazi. Teker teker her salisemizin hesaba çekileceği an. Terazi fitnesi, mizan fitnesi. Bu da 4. fitnedir. Bunların tamamını geçtikten sonra bir tane daha var. 5. fitne ne? Sırat. O köprüden de geçmen lazım. Bak, terazide, tartıda sevapların fazla gelse bile o köprüyü görüyorsun ya, kıldan ince, kılıçtan keskin. Alt tarafta da cehennemi görüyorsun ya, önünde bir sürü insan düşüyor. Cambazı mambazı hepsi düşüyor. Usta cambazım ben düşmem. Hadis-i şerifteki tabiri hatırlayın. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. Sen sabaha kadar cambaz ol.
O ipin üstünde ancak ibadetli olan, mümin olanlar gidebilir, yürüyebilir. Şimşek hızında, rüzgar hızında gidebilir. Yahut da koşarak gidebilir. Bunun dışındaki imansızların hepsi aşağı, cehenneme. Hepimizin yolu ateşten geçecek. Mevla Teala Hazretleri bizi selametle karşı tarafa geçirsin. Amin. Bakın 5 fitne, 5 sınav, 5 imtihan. 5 tane zorlu süreç. Bunları geçtikten sonra artık nereye geliyorsun? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي derler ki o Allah'a hamdolsun. اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Kabir hüznü vardı, son nefes korkusu vardı. Mahşer korkusu, şüphesi vardı. Mizan önünde tereddüt vardı. Sıkıntı vardı. Günahlarımızı görüyorduk. Hüzün vardı. اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ Türkçemizde hüznü kullanırız kardeşler. Kökeni Arapçadır. Hazen, hüzün, sıkıntı, buhran demektir. İlk kelimesi ne olacak cennete giren bir adamın? Bu 5 sıkıntıdan kurtuldu ya, cennet yurduna, içeriye kapağı attığı, adımını attığı anda imanı kuvvetsiz Müslüman şöyle yapar. İşte bu, işte bu. Paçayı kurtardın oğlum. Bu imanı zayıf Müslüman. Ama imanı kaliteli Müslüman ne yapıyor? Elhamdülillahillezî. O Allah'ıma hamdolsun. Bize hüzünden kurtardı. Bizi sıkıntıdan kurtardı ve bizi buraya getirdi. Hazeni İmam Razi Hazretleri açıklıyor. Oradaki hüzün ne demektir? Diyor ki, hüznü giderme işi ise olması gerekli olan şeylerin bulunması ve onların devamlılığının sağlanması iledir. Şimdi bu dünyada hep bir şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Evleniyorsun, evine elektriği bağlatmak zorundasın. Evine suyu bağlatmak zorundasın, evine doğalgazı bağlatmak zorundasın. Bak, 3'ten birisi olmazsa o evde huzur olmaz. Hüzün olur. Ya hocam benim bir evim var, 1,5 trilyon saydım, akıllı ev. Elini bir çırpıyorsun, ışıklar yanıyor. Elektriğim var, suyum var ama doğalgaz yok hocam. 2 aydan beri doğalgazı bağlamadılar. Belediyeden gerekli izin alınmadığı için doğalgazı bağlayamadık. Bu evde huzur olur mu? Olmaz. Isınamazsın 1, yıkanamazsın 2. Çünkü doğalgaz yok. Bak, bir şey eksik. Herhangi bir şey eksik olduğu zaman hüzün oluyor. Cennette eksiklik var mı? Cennette üşümek yok, cennette sıkılmak yok. Cennette yorulmak, hasta olmak yok. Hüzün yok. Allahü Teala diyor ki hem istenilen şeylerin elde olması lazım, 2, hem de bunların bitmemesi lazım. Sınırının olmaması lazım. Yani sen 2 ay doğalgaz faturasını ödemezsen doğalgazı kesiyorlar mı? Kesiyorlar. Bak, gidici. Buradaki huzur gidici. Bir şeyleri yerine getirmezsen huzurun gidiyor. Elektrik faturasını ödemediğin zaman belediye başkanının amcaoğlu olsan yine gelip kesiyorlar. Bu faturayı ödeyeceksin. Hüznün gitti çünkü devamlılığı sağlayamadın. Cennette Allahü Teala Hazretleri kullarına bütün isteklerini verir. Kullar sadece ister. Ol der. Allah'ım şunu bana ver. Dediği anda Allahü Teala onu yaratır. Tekvin sıfatıyla istediği şey her neyse onu karşısında yaratır. Daha da ötesi bitmez. Dünyadaki şeylerimiz biticidir. Ama cennetteki isteklerimiz ve bize verilenler bitmez. İmam Razi diyor ki, devamlılığın sağlanması iledir. Çünkü olması gerekli şeylerden birisinin bulunmaması halinde bu sebeple hüzün bulunacaktır. Olup da devam etmemesi halinde ise yine hüzün bulunacaktır. Var ama devam etmiyor. Param var, bu ay param var ama önümüzdeki ay bir kuruş paran yok. Yine hüzün ortaya çıkmadı mı? İhtiyaçlarını karşılayamıyorsun. Hanım diyor ki onu getir, bunu getir, makarna al, çorba al. Bir şey yapmam lazım. Alamıyorsun çünkü param yok. Bak, hüzün geldi. Sıkıntı geldi, buhran geldi. Zeval bulunması ve elden çıkarılması sebebiyle de henüz gitmemiş olur. Bu hüznü gideren Allah'ımıza hamdolsun diyor cennete ilk giren insanlar.